Tekrar merhaba. Filistin-İsrail çatışması özel yayınımızda devam ediyoruz. Cumartesi günü çok yoğun çatışmalar vardı. Tarihte görülmedik diyebileceğimiz büyüklükte bir Hamas saldırısıyla karşı karşıya kaldı İsrail. Ve bu İsrail'in beklediği bir şey değildi. Yani İsrail'in sıradan vatandaşlarının değil, sadece ordunun, polisin, istihbaratın da beklediği bir şey gibi durmuyor. Tam bir şok havası var İsrail'de. Hala da o şok havası dağılmış değil. Sadece İsrail'de değil, bütün bölgede ve dünyada bir şok havası var. Bütün herkesin gözü Ukrayna Savaşı'ndayken birdenbire inanılmaz bir gelişme meydana geldi. Sanki bu insanlar bir gecede o füzeleri hazırladılar, roketleri hazırladılar. Sanki bir gecede plan yaptılar. 10 dakikada, 15 dakikada ve hiç kimsenin ruhu duymadan İsrail'e saldırdılar. İnanılmaz bir gelişme, inanılmaz. Yani gerçekten görüntülere baktığınız zaman, izlediğiniz zaman, ki bunların hepsi televizyonlara yansımıyor, gerçekten bunlar tarifi bile zor görüntülerin orada cereyan ettiğini görüyoruz. Sabah, yani cumartesiyi pazara bağlayan gecenin sabaha yavaş yavaş ağarınca bilançoda daha da ağırlaşmaya başladı. İlk başta biliyorsunuz İsrail resmi kaynakları 40 kayıptan bahsediyordu, 40 ölüden bahsediyordu. Ama şu an itibariyle İsrail tarafında ölü sayısının 250'den aşağı olmadığı anlaşılıyor. 2000'e yakında yaralı var. Bunların 300 ila 400 arasında olanın da ağır yaralı, ciddi yaralı olduğu anlaşılıyor. Bir de İsrail'den kaçırılan Hamas'ın deyimiyle esir alınan, gözaltına alınan kişiler var. Bunların içerisinde sivillerin de olduğu anlaşılıyor. Hatta bir adam diyor ki ailem kayıp, karımın telefonu Gazze'den sinyal veriyor. Gazze'den sinyal veriyor diye söyleyen insanlar var. Yani kaçırılan insanlar arasında evet, askerlerin de olduğu anlaşılıyor. Hatta bir albayın da öldürüldüğü söyleniyor. Bunu İsrail tarafı da doğruluyor. Kaçırılan askerler var. Muhtemelen polisler de var. Ancak baktığımız zaman siviller de var. Ve bu sivillerin içerisinde yani bir ev kadını veyahut da çocuk yaşta kişiler de var. İşte bunlar Hamas aleyhine inanılmaz bir kamuoyu oluşmasına yol açtı. Olaylarda ölen kişiler arasında bir de Alman kadın var. Alman olduğu sonra ortaya çıktı. İsrailli olduğunu düşünüyorlardı büyük ihtimalle Hamas militanları. Bir kamyonet gibi bir şeyin arkasında kadın çırılçıplak. Yani bir şeyle mi, patlayıcıyla mı üzerindeki şeyler yandı, ama görüntüye göre sanki birisi soymuş gibi ve ölü bir ceset ve o cesedi Hamas militanları ona hakaret ederek, bir şeyler söyleyerek orasını burasını gösteriyorlar. Sonra ortaya çıktı ki bu kadın bir Almandır ve İsrail'in güneyine bir müzik festivali için gelmiş ve Hamas militanları tarafından sevgilisinin gözü önünde kaçırılmış. Tabii hikayenin tamamını bilmiyoruz, yani gördüğümüz bir görüntü ve bu görüntü medeni dünyayı ayağa kaldıracak kadar dehşet verici. Yani normalde Filistin'in bugüne kadar izlemiş olduğu direniş ve kendini savunma, haklı mücadelesi içerisinde son derece itici, çirkin ve daha önce Filistin tarafında hiç de görmediğimiz bir manzara. Bunun gibi bazı manzaralar var. Bunlar hem İsrail içerisindeki sivilleri dehşete düşürdü, hem de bütün dünyada Hamas aleyhine, Filistin aleyhine müthiş bir duygu patlamasına yol açtı. Müthiş bir duygu patlamasına yol açtı. Şu anda dünya yavaş yavaş ikiye bölünüyor gibi. Ama bu bölünme çok sert duygular içerisinde yaşanıyor. Özellikle geçmişte İsrail'i eleştiren İngiltere gibi, Fransa gibi ülkelerde bile şu anda İsrail lehine müthiş bir kamuoyu oluşmuş durumda. Eyfel Kulesi bu gece karartılacak İsrail'le dayanışma nedeniyle. Almanya'da bazı anıtlar İsrail bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Yine New York'ta Empire State Building binası yine mavi beyaz renklere boyandı.
Bütün dünyada müthiş bir dayanışma var İsrail'le. Hindistan'dan büyük bir dayanışma söz konusu. Adeta bu Hamas'ın sivilleri hedef alması bir nefret dalgasına yol açtı. Bir nefret dalgasına, bir tiksinti dalgasına yol açtı. Ve Hamas için söylenen işte terörist, ondan sonra aklınıza gelecek her türlü kötü yakıştırma bu devletler, topluluklar, kişiler tarafından kabul gördü. Bir anda bunu kim yaptı? Hamas'ın kendisi yaptı. Ve bazı açıklamalar var. Bu açıklamalarda deniyor ki İsrail'in her şeyi yapmaya hakkı var. Ya zaten İsrail her şeyi yapıyor idi. Yani İsrail her şeyi yapıyordu. Yapamadığı bir iki tane şey vardı. Bu saatten sonra Amerika'sı da Avrupa'sı da amasız fakatsız İsrail Gazze'yi yerle bir etse, 2,5 milyona yakın insanı sürse bir yere, denize dökse sanki hiç kimsenin gıkı çıkmayacakmış gibi, tabii haklıdır diyecekmiş gibi bir hava oluştu. Bu havayı da oluşturan kimdir? Hamas'ın bu saldırısı. Daha doğrusu tabii ki yani iki küsür milyon insanı bir çitin arkasına, bir duvarın arkasına atarsanız ve bunları bir grup hayvanmış gibi, yani kediymiş, köpekmiş, tavukmuş gibi bir yere tıkarsanız bunlar sizin üzerinize gelir. Bu tür saldırıların olması garip bir şey değil. Yani eli olan, ayağı olan tabii ki kendisini savunur. Burada garip olan şey Hamas'ın bu saldırılarda sergilemiş olduğu saldırı usulü ve biraz da kullandığı dil. Yani PR anlamında düşündüğünüz zaman Filistin davasına çok büyük bir zarar vermiş olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sivillere dönük hareketleri nedeniyle bunu söylüyorum. Çıkıp şunu söyleyebilirlerdi: biz sivilleri hedef almadık. Ama bu bir çatışma, bu bir savaş. Ya atıyoruz roketi, oraya değil de buraya düşüyor. Bunun için de üzgünüz. Bunu diyebilirlerdi. Onu demediler. Açıkçası şimdi onların yerinde de olmadığımız için bir şey de diyemiyorum ama gelinen noktada Filistin davası içerisinde çok ciddi kara noktaların oluştuğunu söylemek mümkün. Ve şu anda da gece boyunca dün başladı. İsrail Gazze'yi vuruyor. Gazze'yi vuruyor. Hatta Başbakan Benjamin Netanyahu dedi ki biz dedi Gazze'de belli yerlerde taş üstünde taş bırakmayacağız. Gazze'de bazı yerler moloz yığını haline gelecek. Siviller oradan çıksın, işte insanlar oradan çekilsinler, biz bunu yapacağız. Nereye çekilecekler? Nereye gidecekler? Yani baktığımız zaman İsrail şu anda çok daha az seçici davranıyor. Yani diyor ki işte mesela en son İsrail ordusunun bir açıklamasını gördüm. 2 camiyi vurduk diyor. Çünkü diyor oradan saldırı geliyor. Şimdi tamam, yani oradan atmış olabilir Hamas. Ama yani siviller bunların detaylarını bilmezler. Yani bir binada oturuyorsunuz. Zaten Gazze çok küçük bir yer. Orada Hamas da olabilir. Çok tehlikeli adamlar da olabilir. 1. katında olur, 3. katında olur. Koca bina, 300 tane insan var. Bu insanlar nereden bilecekler? Bunu her şeyi bilemeyebilirler. Yani ayrım gözetmeksizin yapılacak saldırılar açıkçası insanların haklarını ihlal eder, yaşama hakkını ihlal eder. Şu anda da İsrail'in bunu çok da düşündüğünü söylemek mümkün değil. Şu anki psikoloji, İsrail her istediğini yapmaya kendisini haklı görüyor. Yine gece boyunca İsrail caddelerinde, ana yollarında, Gazze'ye giden ana yollarda uzun askeri konvoylar gözlendi. Uzun askeri konvoylar, zırhlı araçlar gözlendi. Büyük ihtimalle bunlar Gazze'ye bir kara operasyonu hazırlığı olarak da değerlendirilebilir. Yine Gazze ve çevresinde yapılan operasyonlara destek güçleri de denebilir. Biz demiştik ki dünkü yayınımızda Hamas cehennemin kapılarını açtı adeta. Bu çatışma burada kalmaz. Yani sadece Hamas'la İsrail arasında bir çatışma, Filistin-İsrail arası bir çatışma olarak kalmaz. Zaten Hamas liderleri de dediler ki herkes bu savaşa katılsın. Yani İran'da katılsın, Lübnan'da katılsın, Suudi Arabistan'da bütün devletleri çağırdılar. Ayrıca bütün Filistinlileri çağırdılar. Herkes evinden dışarı çıksın, eline sopayı taşı alsın, yapsın, katılsın bu savaşa. Artık zaman geldi, devletimizi kuruyoruz, Kudüs'ü, El-Aksa'yı özgürleştiriyoruz falan filan. Yani bir sürü kaosa odun taşıyıcı söz.
Bu sözler kimi Filistinliler üzerinde etkili oldu ve Batı Şeria'da bazı çatışmalar yaşanmaya başlandı. Yine Kudüs içerisinde de, eski Kudüs'te de bazı gösterilerin yapıldığını, İsrail tarafının buna çok sert tepki gösterdiğini haberlerden öğreniyoruz. Batı Şeria'da da yine hayatını kaybeden kişiler var. Yani en az 92 kişinin yaralandığı söyleniyor Batı Şeria'da. Biliyorsunuz Gazze ile Batı Şeria iki farklı Filistin toprağı. Yani aralarında direkt bir bağlantı mevcut değil. Arada İsrail var. Bir diğer gelişme, gecenin getirdiği bir diğer gelişme ise İsrail, Lübnan ve Suriye sınırlarına zırhlı araçlar taşımaya başladı. Askeri yığınak yapmaya başladı. Hem Suriye sınırına hem de Lübnan sınırına. Ve sabaha doğru gelen haberler Lübnan'da Hizbullah'ın İsrail'in işgal altında tuttuğu bazı bölgeleri topçu ateşine tuttuğu yönünde ve İsrail de bunlara karşılık veriyor. Yani şu anda bir karşılıklı bir roket topçu atışı karşılıklı olarak sürüyor deniyor. Yani Lübnan sınırında bundan sonra istikrar beklemek gerçekten kolay değil. İsrail bunun hıncını, kızgınlığını Lübnan içerisine yeniden girerek almak isteyebilir. Lübnan içerisinde özellikle Hizbullah Hamas'ın başlattığı operasyondan yararlanma sevdasına tutulup İsrail'e karşı bir saldırı başlatabilir. Yani Lübnan-İsrail sınırı yeniden çatışma noktası haline dönebilir. Aynı şekilde Suriye sınırında da bir hareketlenme beklemek mümkündür. Çatışmaların burada durması ihtimali o da çok yüksek değil açıkçası. Bütün Orta Doğu'yu sarma ihtimali var mı? Var. Özellikle İran bu işin olağan şüphelilerinin başında görülüyor. İsrail tarafından, Amerika tarafından. Dolayısıyla İran'a karşı bazı şeyler olabilir mi? Muhtemeldir ki İran'a karşı da bazı operasyonlar olacaktır diye düşünüyorum. İran'a karşı operasyonlar Rusya'yı ve Çin'i rahatsız eder. Özellikle Rusya'yı çok rahatsız eder. Bu nedenle Hamas'ın başlatmış olduğu çatışma ortamı bütün bölgeyi gerdi. Bütün bölgedeki dengeleri, taşları yerinden oynattı. Peki bundan Filistin ne kazanacak derseniz, Filistin ne kazanacak? Yani şu anki görüntü itibariyle baktığınız zaman zaten bir güç dengesizliği söz konusu. Her zaman olan bir şey. Yani ani bir gece baskınıyla siz gidip 250 İsrailliyi öldürebilirsiniz. Ya bu 2000 de olabilir, 1000 de olabilir, ne bileyim 5000 de olabilir. Ya bir şeylere zarar verebilirsiniz. Karşıya zarar vermek bir şeydir. Ama bir de sizin göreceğiniz zararı hesap etmek asıl önemli olan odur. Şu an itibariyle Gazze'de kaç Filistinli ölüyor bunu bilemiyoruz. Ama dediğim gibi gelmiş geçmiş en büyük İsrail saldırılarından biri meydana gelecek ve bu saldırılarda büyük ihtimalle binlerce Filistinli hayatını kaybedecek, uzvunu kaybedecek, yaralanacak. Ve Gazze yeniden bir karanlık çağlar, ilk çağlar dönemine geri dönecek. Ya zaten çok bir şey değildi. Yani zaten ellerindeki imkanlar oldukça sınırlıydı. Ama iyi kötü bir yaşam sürdürmeye çalışıyorlardı. Gazze, Filistin, Batı Şeria nasıl kurtulur, nasıl ayrı bir devlet, kendi devletlerini kurabilirler? Bu ayrı bir konu. Yani bu ayrı bir tartışma konusu bu. Ama bu usulle olmaz. Yani Hamas'ın bu yapmış olduğu usulle olmaz. Başka usuller belki gerekiyor. Evet, dün İsrail adeta cehennemi yaşadı. Şoka girdi. Çok büyük kayıpları var. O kayıpları hala bugün dahi tespit edebileceklerini sanmıyorum. Birkaç gün sürecektir. Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı, kaç kişi kayıp. Bu arada bazı yerlerde yine ufak tefek çatışmalar da devam ediyor. Ama büyük ihtimalle bugün acı haberler bugün ağırlıklı olarak Gazze'den gelecek. Çünkü İsrail dün başlattığı saldırıları gece boyu devam ettirdi. Bugün de devam ettirecek. Taş üstünde taş bırakmayacağız. Moloz yığınına çevireceğiz Gazze'nin belli kesimlerini diye açık söylüyorsa bir başbakan, bu sözün üzerine askerler onun birkaç mislini yapar. Bu tecrübe edilmiş, bilinen bir gerçekliktir. Ümit ederiz çatışma ortamı bir an önce sona erer ve özlenen barış
yeniden bu kutsal topraklara geri döner. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.